Herkese merhaba, ben Buse. Giriş videosunu 100. kez çekişim. Neden? Çünkü çok heyecanlıyım. Sinirlerim de bozuk. Neyse hemen konuya giriyorum. Neden buradayım? Size klasik müziği sevdirmeye geldim. İlk videom için düşündüm. Öncelikle bir seri hazırlayacağım. Bu serimin ilk videosu ne olsun dediğimde dedim ki bence Chopin olmalı. Chopin'i anlatmalıyım. Chopin'i tanıyan herkes sever. Çünkü öyle bir besteci, muazzam eserleri var. Tüm bestecilerin öyle ama Chopin'in ayrı bir yeri var. Piyanonun şairidir. O yüzden dedim ki Chopin'i anlatayım. Biraz hayatından bahsedeyim. Eserlerini, hayatının hangi olayları etkiledi. Bunlardan bahsedeyim ve en yalın şekilde bunları anlatayım. Umarım keyifli olur hepimiz için. Hadi başlayalım. Evet, Frédéric Chopin. Biyografiye girmeden önce Chopin'in ismini nasıl telaffuz ediyoruz? Chopin diye. Chopin diye söyleyenler de var. O olmuyor. Chopin deyip dalga geçen arkadaşlar var. O hiç olmuyor. Komik değil ama ben her seferinde buna gülüyorum tabii ki. Yani Chopin diyeceğiz. Hatta gözleri kısarak Chopin dersek çok havalı olur. Bu şekilde kullanabiliriz. Hadi devam edelim. Aslında hepimiz Chopin'i tanıyoruz. Nereden? İşte buradan. Evet, meşhur Cenaze Marşı Chopin'e aittir. Birçok film, hatta çizgi filmlerde kullanılmıştır. İlla ki denk gelmişsinizdir. Gelmediyseniz gerçekten çok meşhur. Chopin, romantik dönemin en önemli bestecisi ve piyanistlerindendir. Hatta romantik dönemin en romantik bestecisidir diyebiliriz. Romantik dönem derken parantez içinde müzik dönemlere ayrılıyor. Bunlara yine değiniriz ama şu an romantik dönemden bahsedeceğimiz için ufak bir bilgi vereyim. Müzik tarihinde romantik dönem 19. yüzyıla denk gelir. 1800 ile 1890 arasındadır. Parantezi kapattım. Chopin ağırlıklı piyano besteleri yapmıştır. Birkaç oda müziği ve lehçe şarkıları da vardır. Ama en ünlü eserleri piyano üzerinedir. Chopin'e romantik dönemin en romantik bestecisi dedik. Hatta bu yüzdendir ki Chopin'e piyanonun şairi denir. Gerçekten eserleri şiir gibidir. Hatta size sevdiğim eserleri aşağı kısma liste olarak yazacağım. Ben Chopin'i dinlediğimde dışarıda gerçekten baktığım her şey anlam kazanıyor. Kuşlara baktığımda dans ediyor gibi oluyorlar. Ağaçlara baktığımda onlar da dans ediyor gibi oluyor. Hatta sanki ben gökyüzündeymişim gibi hissediyorum. Gerçekten bu listedeki parçaları dinleyin. Böyle hissetmezseniz gene bana söyleyin. Yani paranızı iade edemem ama söyleyin. Ama eminim böyle hissedeceksiniz. Chopin neden bu kadar romantik biliyor musunuz? Çünkü balık burcu. Gerçekten şaka yapmıyorum. Bazı kaynaklarda doğum tarihi 22 Şubat diyor. Bazılarında 1 Mart olarak geçiyor. İkisi de zaten balık burcuna denk geliyor. Müzik bilimciler Chopin'in 1 Mart'ta doğduğunu araştırarak sonuca ulaştırıyorlar. Chopin 1 Mart 1810'da Polonya'nın Varşova kentinde doğuyor. Babası flüt ve keman çalıyor, annesi ise piyano çalıyor. Chopin de anneden etkilenip piyanoya başlıyor. İlk derslerini annesinden alıyor. Bu arada Chopin ve diğer besteciler gibi dahi çocuk, harika çocuk tabii ki. 4 yaşında müzik hayatına artık adım atıyor. 6 yaşında ilk bestesini veriyor. 8 yaşındaysa ilk konserine çıkıyor. Yani daha ne yapsın? Ama üzücü bir şey söyleyeceğim. Chopin 39 yaşında vefat ediyor. Keşke bu kadar erken vefat etmeseydi ve daha fazla eserlerini dinleyebilseydik. Neyse ölüm sebebine birazdan geleceğim ama şu an üzücü şeyler konuşmayalım ve devam edelim. Evet, Chopin 7 yaşında piyano hocasıyla başlıyorlar çalışmaya. 5 yıl sonra piyano hocası diyor ki yani benim artık bu çocuğa öğretecek bir şeyim kalmadı. Tabii Chopin o arada liseye devam ediyor. Lisede edebiyata ve şiire olan ilgisi de artıyor. Tabii ki eserlerinde bunun etkisi vardır karakteriyle birlikte. Sonra artık liseden
konservatuara geçiş yapıyor. 17 yaşında da konservatuar bitiyor. Tabii ki o sırada Polonya'da ünlü. Konservatuar bitince de Viyana'ya gidiyor. Neden Viyana? Çünkü Viyana klasik müziğin kalbinin attığı yer ve bütün ünlü müzik camiası Viyana'da. Haliyle Chopin Viyana'da da ünleniyor. Ama Viyana'da yaşadığı bir takım sıkıntılar yüzünden tekrar Varşova'ya geri dönüyor. O sırada ülkesinde karışıklıklar oluyor ve 1830'da Chopin ülkesine geri dönmemek üzere Paris'e gidiyor ve hayatının sonuna kadar orada yaşıyor ama hep bir vatan hasretiyle. Hatta 1831'de Polonya'ya olan Rus işgali Chopin'e bir eser yazdırtıyor. Bu eserin adı da İhtilal Etüdü. Chopin artık Paris'te. Paris'ten sonra bütün ünü Avrupa'ya yayılıyor. Şimdi birazcık işin magazin kısmına geliyorum. Magazin Severler Derneği. Chopin Paris'e kaldıktan bir sene sonra Maria adlı bir asilzadenin kızına aşık olur. Ama kızın babası, yani burası biraz dizi gibi, kızın babası Chopin'e fakir ve hasta diyorlar diye kızı vermez. Chopin'in tabii minnoş kalbi buna kırılır, dayanamaz. Bunun üzerine aşırı yorgunluk ve üşütme de eklenince Chopin verem olur. O sırada Maria'ya da Vals No. 1'i besteler. Magazin severler, asıl hikaye şimdi başlıyor. 1837'de, yani Chopin 27 yaşındayken George Sand isimli bir yazarla tanışıyor. Ama bu George kadın tabii ki ve George Sand ise onun takma adı. Kadının gerçek ismini ben şu an çok zor telaffuz edeceğim ama deneyeceğim. Fransız. Amandine Auvo Lucille Dupont. Aşağı yazacağım ismini. Siz de bir deneyin. Çok zor tabii, bu isim uzun diye George Sand olarak bir takma ad kullanıyor. Chopin ve Sand birbirlerini ilk gördüğünde asla beğenmezler. Çünkü fiziksel ve karakter olarak çok zıt özelliklere sahipler. Sand daha erkeksi, baskın ve cesur bir karakter. Chopin ise zarif ve biraz melankolik. Ama zıtların birliği onları birbirine çekiyor ve 10 yıllık bir aşk hikayesi başlıyor. Tabii aşk olur da beste olmaz mı? Chopin'in vatan hasreti ve o ara yaşadığı aşk, hüsran, sevinç hepsi Chopin'in eserlerinin duygularını oluşturuyor. Ve o dönem Chopin'in en verimli dönemi oluyor. Tabii bunlar olurken bir yandan da Chopin'in hastalığı ilerliyor. Ve belki havası iyi gelir diye Sand'la birlikte bir seneliğine Mallorca adasına gidiyorlar. Ama oranın rutubetli havası da Chopin'e iyi gelmiyor. Chopin bir mektubunda hastalık durumunu şöyle ifade ediyor. Hekimler başımda toplanıyorlar ve hastalığımı tartışıyorlar. İkisine göre yakında öleceğim. Üçüncüsü içinse çoktan ölmüşüm. Evet, üzücü bir tasvir. Ama durumu bu kadar kritik. Fakat Chopin yine de pes etmiyor ve beste çalışmalarına devam ediyor. Ama hastalık kötüye gidince Paris'e geri dönüyorlar. Ve 1837'de Chopin ile Sand ayrılıyor. Chopin tabii ki üzgün ve hastalıkta ilerliyor. Hayatının sonuna yaklaştığını hisseden Chopin, kız kardeşine naaşımın Varşova'ya taşınmasına izin vermezler. Fakat en azından kalbimi oraya taşıyayım diye vasiyet eder. Çok tatlı bir düşünce ve özlem dolu. Bir diğer vasiyeti de cenazesinde kendi bestelediği cenaze marşının değil de Mozart'ın Requiem'inin çalınmasıydı. Chopin 17 Ekim 1849'da Paris'te vefat eder. Chopin'in bedeni Paris'te bulunan Père Lachaise mezarlığındadır. Kalbi ise Varşova'daki Kutsal Haç Kilisesi'ndedir. Kilisede Chopin'in kalbinin bulunduğu sütunun üzerinde ise şu cümle yazar: "Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacak."